Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugüne kadar Google Ads üzerinden yüzlerce hesaba danışmanlık veya eğitim verdim. Karşılaştığım hataları sizlerle hem Instagram'dan hem kanalımdan paylaşmaya çalışıyorum ki hani izleyenler ya da ilgilenenler bu hataları tekrar tekrar etmesinler diye. Bugün size son 10 günde eğitim verdiğim 3 hesapta yapılan basit hataları aslında anlatmak istedim. Evet, bu 3 hesapta yaklaşık olarak Ocak ayında 10.000 TL çöp olmuş. Bunun nasıl olduğunu size örnekleriyle beraber birazdan anlatmaya çalışacağım. Örneklere geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Böylelikle faydalı içeriklerime daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk örnek bir sigorta firması ağırlıklı olarak trafik ve kasko sigortası satışı yapıyor. Hedefi tüm Türkiye, formüle kendine ulaşan potansiyel müşterilerine en uygun teklif vermeye çalışan bir işletme. Ve tabii Google Ads kullanıyor bunu da yapabilmek için. Bu firma kampanyasında geniş eşleme türünü kullanmış kelimelerini girerken aslında ana hatayı burada yapmış çünkü takibinde de hiçbir şekilde negatif kelime girişi yapılmamış. Kampanya incelerken inanın arkadaşlar aldığı tıklamaların yarısı işletmeyle tamamen alakasızdı diyebilirim. Bu durumda da zaten bütçelerinin yarısının çöp olduğunu kolay bir şekilde gördük. Şöyle kelimelerden tıklama aldığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın kasko ve trafik sigortası satan bir işletme, göç idaresi ya da ikametgah gibi arama terimlerinden tıklama alıp parayı biraz çöp etmişler. Burada arkadaşlar çoğunlukla sıralı işleme türünü kullanmanızı öneriyorum ben genellikle. Hem daha az gereksiz tıklama almanızı sağlar hem de potansiyel aramaları kaçırmanızın önüne geçebilir. Tam eşleme kullanımında potansiyel tıklamaları kaçırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden özellikle bir kampanyaya yeni başlarken tecrübelerime dayanarak sıralı eşleme kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Sıralı eşleme bildiğiniz gibi belirttiğiniz yani tanımladığınız kelimelerin arama teriminde yer alması ile çalışır. Yani eklediğiniz kelimelerin başına, sonuna ya da arkasına farklı bir terim girilip arama yapılırsa da reklamlarınız gösterilir. Böylece potansiyel aramaları da kaçırmamış olursunuz. Tabii bu kullanımda da günlük negatif kelime kontrolü yapıp tanımlama yapmayı da unutmayın. Yani sıralı eşlemede de negatif anahtar kelime kullanımı çok çok önemlidir ve günlük takip edilmesi gereklidir. İkinci örneğimiz ise bir sağlık firması ve İstanbul'da check-up hizmeti veriyor. Dönüşümleri yanlış kurmuşlar. Buradaki ana problem de buydu. Çünkü otomatik teklif stratejisi kullanıyorlar. Yani Google'ın dönüşümleri öğrenerek doğru stratejiyle doğru teklifi vermesine yönelik bir model kullanıyorlar. Ancak dönüşüm olarak ana sayfa ziyareti kurulmuş. Yani bu tabii ki herhalde bilmeyen bir kişi tarafından oluşturulmuş. Çünkü siteye her gelen ziyarette ana sayfada bir dönüşüm olarak sayılmış ve böyle bir problem ortaya çıkmış. Dolayısıyla Google sinyalleri yanlış algılayarak teklif vermiş. Bu yüzden de yüksek ücretlerle zaman zaman tıklama almışlar. Alakasız tıklamalar almışlar. Çünkü sinyaller Google tarafından yanlış anlaşıldığı için yanlış sürdürülmüş kampanya otomatik olarak da devam ettiği için bu işletmenin de arkadaşlar hesapladık birlikte kendileriyle çöp edilen tutar yaklaşık bir ayda 3.000 liraydı. Bunlar az paralar değil arkadaşlar. O yüzden Google Ads konusunda dikkatli olmayı, yönetirken inceleyip sık okumayı öneriyorum. Üzerinde ciddi çalışma yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Ek olarak arkadaşlar belki içeriğimde paylaşıyorum bunu ama dönüşümleri doğru kurmak, hele ki otomatik teklif kullanıyorsanız kampanyanızda çok çok önemlidir. Çünkü Google'ın stratejisi o kurduğunuz dönüşümlere göre size tıklama getirecek. O yüzden o dönüşümlerin size fayda sağlayan yani size değer sağlayan olaylar olmasına dikkat etmelisiniz. Yani gereksiz işlemlere dönüşüm kurmamalısınız arkadaşlar. Dönüşümleri doğru kurduğunuz zaman yani size fayda sağlayan olaylara dönüşüm kurduğunuz zaman verimli bir kampanya elde edebilirsiniz. Yani nedir bu dönüşümler? İşte mesela kurumsal bir işletme için bir form doldurulması veya bir telefon araması ya da bir WhatsApp tıklaması bir dönüşüm olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Üçüncü örneğimize geçelim. Bu işletmede yurt dışını hedefleyen Türk bir turizm firması. Avrupa'daki amaçladığı kelimeler tabii ki işte tatil, kış tatili gibi kelimeleri hedefliyor. Fakat burada aslında yapılan en büyük yanlış sadece holiday veya winter holiday kelimesine teklif verilmiş. Yani hiç Türkiye ibaresi geçirilmemiş. Dolayısıyla arkadaşlar aramaların yarısı Holiday in Paris gibi başka bölgeleri hedefleyen aramalardı ve burada aslında çok ciddi bir kayıp yaşandı. Çünkü
Yani Holiday in Paris yazan biri Türkiye'deki turizm sitesine girdiğinde aradığını bulamayacaktır büyük olasılıkla. Dolayısıyla gereksiz tıklama yapılmış. Benim burada o işletmeye önerdiğim şey şuydu. Özellikle Türkiye arayanlara görünmenin daha yararlı ve daha etkili olacağını söyledim. Yani dolayısıyla kelimeleri şu şekilde oluşturmalarını önerdim. Holiday Turkey gibi, yani her veya işte Türkiye'de bir bölge geçirme gibi kelimeler oluşturmalarını söyledim. Çünkü öteki türlü işte Holiday in Paris, Holiday Italy gibi bir sürü tıklama almışlardı. Burada da yaklaşık olarak 4.000 liralık bir tutar bir ayda çöpe gitmiş arkadaşlar. Aldığı tıklama kendisine yarar bir şekilde gelirdi eğer Türkiye gibi ibareleri kullansalardı kelimelerinde. Dolayısıyla arkadaşlar kelime belirlerken de yine çok çok dikkat etmenizi öneriyorum. Kullanıcı açısından da düşünmenizi öneriyorum aynı zamanda. Yani Avrupa'da hiç Türkiye'de tatil yapma fikri olmayan birini bence bu siteye soktuğunuz zaman geri dönüş alma olasılığınız çok çok azalır arkadaşlar. Yani muhakkak arama kelimelerinde bir Türkiye veya Türkiye'deki bölgeyi, Antalya, işte Bodrum gibi bir şekilde geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu üç örneği anlatmamın sebebi aslında arkadaşlar bu ve benzerlerini ben yıllardır görmekteyim. Yani belki yüzün çok çok üzerinde hesap inceledim. Google Ads'in reklamları hani kurup kendi haline bırakabileceğiniz bir reklam türü olmadığını da söyleyeyim. Yani her şeyi doğru kursanız bile 3 gün sonra her şey değişebilir. O yüzden günlük takip çok çok önemlidir. Günlük optimizasyon çok önemlidir. Negatif kelime takibi çok değerlidir. Doğru stratejileri üzerinden ilerlemek gereklidir arkadaşlar. Gerektiğinde strateji değiştirilir. Ona göre bir plan yapılır ve yapılan doğru çalışma optimizasyonlarla bir süre denenmelidir arkadaşlar. Her zaman da şunu söylüyorum, eğer Google Ads ile ilgili yeterli bilginiz yoksa ya da yeterli bilginiz var ama yeterli vaktiniz yoksa profesyonel destek almanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü öteki türlü maalesef paranız çöp olabilmekte. Ben bu tip örneklerle çok karşılaştım. İlerleyen günlerde de tekrar sizlerle başka örnekleri de paylaşmaya devam edeceğim. Herkese çalışmalarında başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.